Merhaba değerli dostlarım, sevgili arkadaşlarım. 30 Haziran Cuma günlük astroloji yorumuna hoş geldiniz. Ben Deniz Altın. Evet, bugün bir değişiklik yaptık. Sabah yapıyorum size yayınımı. Umarım güzel bir perşembe günü geçirdiniz. Adeta enerji bombası bir gün geçirdiğinizi düşünüyorum. Özellikle tabii etki alan burçlar bunu daha çok hissettiler. Çünkü Venüsyen bir gündü. Şiron'la şifalandı ve sevdiğimiz insanlarla, hatta tanımadığımız insanlarla girdiğimiz ortamlarda gerçekten işte çok karizmatik, ilgi çeken veya özel paylaşımlarımızı çok samimi bir şekilde yaptığımız bir gün yaşadık. Ve bugün de o enerjiler devam edecek. Aynı zamanda Güneş-Satürn üçgeni vardı ve bugün de Merkür-Satürn üçgeni var. O güzel haberler, o güzel enerjiniz diyelim devam etmeli. Lütfen motivasyonunuzu yukarıda tutmaya çalışın. Çünkü bugün, yani bu gece hemen 30'una geçtiğimiz saatlerde Merkür Güneş'in kalbinde yer aldı. Bugün de etkilerini yaşayacağız. Bu Yengeç burcunda yaşadığımız tabii ki günlerden geçerken Merkür de 7 derecede bu arada Güneş'ten kavuştu. Şu anda da aslında kavuşum halinde olduğunu söyleyebilirim. Bu tabii ki saatler önemlidir. Burada gece 3 civarı kavuştular. Ancak bizim yaşamış olduğumuz süreç, yani dünden mesela bugüne kadar gelen enerji bunun içini kapsadı ve kapsayacak da bu arada. Bu titreşim, bu frekans, e, çünkü Satürn etkisi vardır. Satürn bir karma gezegenidir. Biraz geçmişle bağlantılı ve alakalıdır. Mesela diyelim yeni bir ortama girdiniz. Belki yeni insanlarla tanıştınız ya da böyle aileden olan kişilerle güzel zaman geçirdiniz ya da aile gibi gördüğünüz insanlar olabilir. İşte bugün de bu etkiler devam ederken o yaydığımız titreşim etrafa, gökyüzüne o yaydığımız frekans ya da o çektiğimiz enerji bizim duygu ve düşüncelerimizi, planlarımızı, ki gelecekle ilgili planların da devrede olduğu günler yaşıyoruz. Çünkü Satürn neydi? Güçlü bir enerji ve destek enerjisidir. Bunu gerek tanıdığınız gerek tanımadığınız insanlardan almış olabilir veya siz bunu farkında olmadan birilerine yaymış olabilirsiniz. Bu gerçekten bu zincirin içinde bir halka olduğumuzu düşündüğümüzde, hatta bir nokta olduğumuzu düşündüğümüzde dönüp dolaşıp bize geleceğini tekrar lütfen unutmayalım. Bir de bir şeyin altını çizmek istiyorum. Şimdi bugün Ay Akrep Burcu'nda, aynı şekilde dün de öyleydi ama bugün saat 6'dan sonra enerjimiz değişecek. Daha da güzel bir enerjiye gireceğiz. Birazdan bahsedeceğim ondan. Şöyle bir şey, biraz hafif böyle yollu gerginlikler yaşamış olabilirsiniz. Konuların biraz dibine dara ekersin ya bazen. Ay çünkü Akrep Burcu'ndaydı. Daha derin hissetmiş, daha iyi algılamış olabilirsiniz. Hafiften de böyle bir gerilmeler olmuş olabilir. Fakat eğer böyle bir gerilim, işte iç huzursuzluk falan yaşıyorsanız, bakın mutluluk enerjisi dediğimiz şey bulaşıcıdır. Biz ilişkilerimizde bir şeylere hayır yerine evet cevabı verirsek eğer, biz mutlu olursak mutlaka karşımızdaki insan da mutlu olacaktır. Bazen hayır değil de evet deyiverin gitsin diyeceğim açıkçası. İlişkilerde çünkü bu alma verme dengesi bu enerjiyi bize geçiriyor. Partner mutlu olursa sen de mutlu olursun. Sen mutluluğunu ona geçirirsen o da sana, mutsuzluk geçirmek gibi bir lüksü yok zaten. Bu enerji böyle güzel bir şekilde tamamlansın. Çünkü bakın bir dolunaya gidiyoruz. Pazartesi günü Oğlak Burcu'nda bir dolunayımız var. Bu dolunay da güzel bir dolunay bu arada. Bir tamamlanma enerjisi getirebilir. Bu nerede tamamlanır? Genellikle yengeç dediğimizde, hani yengeç enerjisi yüksek olduğu için bundan bahsediyorum. Balık Burcu'nda da bir Satürn var. Çok duyarlı, aşırı hassas ya da biraz tepkisel. Bir de şu var. Çok hızlı duygu değişimleri yaşatmış olabilir ve yaşayacağız da. Çünkü hala Merkür Yengeç Burcu'nda. İşte bir anda böyle duygudan duyguya geçiyor ya da fikirden fikire geçiyor olabilirsiniz. İşte bu Oğlak Dolunay'ı buraya daha böyle bir kararlı bir durum getirecektir. O yüzden biraz akışta kalın. Çok aşırı derecede böyle kararlı olmayın. Çünkü sonra motivasyon değişecektir. O karar ve fikirler değişecektir. İyi ya da kötü hiç fark etmez. O yüzden biraz salın gitsin diyeceğim sevgili dostlar. Evet, bugün de Ay Akrep Burcu'nda. Benim için de yoğun bir gündü. O yüzden bu yayını bugün sabah yapıyorum size. Biliyorsunuz doğum haritası ile ilgili, doğum haritası raporu ile ilgili bayram süresince bir kampanya yaptım.
o kadar çok ilgi gördü ki hani hepimizin bir doğum haritası olsun. Hepimiz elimizde bilelim ki işte benim Venüs'ümle atıyorum Satürn'ün karesi var ve ben genellikle biraz böyle aşağılara çekilmeye meyilli biriyim. Böyle bir potansiyelim var. O yüzden bunun farkında olayım. Mesela örnek gösteriyorum. Çünkü bu açılar da olacak bu raporda. Çok ilgi geldi gerçekten. Çok mesaj geldi. Birçoğuna dönmeye çalıştım ama dönemediklerim de henüz var. Bugün de devam ediyor. Eğer siz de diyorsanız ki benim de bir doğum haritası raporum elimde olsun. Ben de kendimi birazcık tanıyayım derseniz aşağıdaki telefon numarasından WhatsApp'tan yazabilirsiniz sevgili dostlar. Bu arada ilginize de gerçekten teşekkürler. Bu sizin için aslında faydalı bir şey olacak. Faydasını da göreceksiniz. İlk önce bir şey daha dipnot daha düşmek istiyorum. Bu raporu aldığınızda çünkü orada tüm gerçekler yer alacak. Olumlu ya da olumsuz taraflarınızı da göreceksiniz. O düğümlerinizin size vermiş olduğu kadersel geçişleri de göreceksiniz. Biraz motivasyon düşürüyor. İnsanın kendisiyle yüzleşmek hayattaki en zor şeydir. Ben kendimden biliyorum. Yıllar yıllar önce bunu ilk bana söylendiğinde işte ilk okuduğumda gerçekten zor oldu bu kendini toparlamak ama sonra bilinçleniyorsun, farkındalığın artıyor ve zamanla bakıyorsun ki kendiliğinden bir şeyler değişmeye başlamış hayatında. Çünkü fark edersen değişir. Eğer tanımazsan hiçbir şey değiştiremezsin. Narizane bunun arasında paylaştıktan sonra gelin bakalım Cuma günü gökyüzünde neler var? Bu Haziran ayının son günü bize neler vaat ediyor? Çok kıymetli dostlarım. Evet ayımız yine Akrep Burcu'nda bu arada. Ve tabii derin sezgiler, duygu paylaşımları yoğun. Dediğim gibi enerji bombası bir gün olacak. Fakat bugünün özelliği şu. Hemen şuradan açalım. Bugün çünkü ay burç değiştirecek. 17:59'a kadar Akrep'te ondan sonra Yay burcuna geçiyor. Bu da bizim o biraz önce dedim mi biraz gerginlik vesaire bilmem falan olmuş olabilir. İşte bu kalkıyor ortadan. Önümüzdeki bu akşam saatlerinden ve cumartesi pazarda Ay Yay burcunda mutluluk hormonlarımızı çalıştıracak. Çünkü ateş elementi yoğun ya gökyüzünde. Ay Venüs'e, Mars'a, Şiron'a olumlu açılar yapacak. Siz bir motivasyon meleği olabilirsiniz. Siz öyle olun. Etrafınızda öyle olsun sevgili dostlar. Şimdi bakalım bugünün en bizim için önemli açısı Merkür Satürn üçgeni sabah 9:30 gibi tam olarak kesinleşiyor. Güne yayılacak bir enerji. Merkür haberlerin, göklerin işte tanrısıdır mitolojide ve dünyanın yani evrenin dört bir köşesindeki havayı, tüm enerjiyi, rüzgarları, işte rüzgarları da yönetir bu arada. Bize taşıyan bir enerjisi vardı. Şimdi Satürn'le etkileşimde bu ne demek? Şimdi Satürn'de karma gezegeni aynı zamanda. Biz yine bu yaşadığımız atmosferi daha derin duygularla yaşayabiliriz. Unutmayın ki Merkür Güneş'te bu sabaha karşı saat 3'te kavuştular. Bizim düşüncelerimizin ne kadar derinlere gidip evrenin her bir köşesine o titreşimin yayıldığı bir enerji var. Çünkü su elementi çok derindir, çok anlamlıdır. Olmasını çok isteriz. Bu üçgenler de bu arada kavuşumlarda su elementinde. Biz düşüncelerimizi, fikirlerimizi açmak, daha yapıcı sonuçlar almak, daha kalıcı işlere, kalıcı ilişkilere, alışverişlere bakın alışverişler de önemli burada. Çünkü Merkür bu alanı da yönetiyor. Ticari konuları. Ticaretle ilgili beslendiğimiz ne varsa hayatımızda işte dijital işte platformlar, haber, teknolojiyle ilgili konular, araçlar olabilir. Yazılı, sözlü her konu şuradan geçen her şey aslında kısacası bizim burada önümüze serilebilir. İşte bunları yazın. Bunları not alın. Sevgili dostlarım bu Merkür Satürn üçgeni ve geçtiğimiz bu 2,5 gün gerçekten çok değerli bir 2,5 gündü. Bugün de dahil. Ve bugünün açılarına bakalım şimdi. Bugün neler oluyor? Bu sabaha karşı Ay Mars'ta kare yaptı. Saat 7 sıralarında. Sabaha karşı biraz uyku böyle uyanma esnasında böyle hafif gerginlikler hissetmiş, yaşamış olabilirsiniz. Geçici bir etkidir. Ve saat tam olarak 12'den 14'e kadar sürecek bir Ay Neptün üçgenimiz var. Şahane bir enerjidir bu. Bizim motivasyon şöyle durup kendinizi dinleyeceğiniz, bir sessizlik ortamı yarattığınız bir anda
Şuradan gelen bütün enerjileri hissedin. Dans etmek mi istiyorsunuz? Dans edin. Şiir mi yazmak istiyorsunuz? Bir çıkıp doğa yürüyüşü mü yapmak istiyorsunuz? Namaz mı kılmak istiyorsunuz? Dua mı etmek istiyorsunuz? İşte harika bir saat. Tam saati söyleyeyim size. 12:57-13:57 arası. Ay Neptün'le harika bir üçgen. İlişkiler için de çok romantiktir aynı zamanda. Güzel bir enerji yakalamak isteyenler bu saati kullansınlar. Değerli dostlarım. Mesela bugün saat 14:14 ile 15:27 aralığında da çok olumlu bir enerji var. Çünkü ay zaten son açısını Plüto'yla sekstil yapacak. Bu da tam olarak saat 17:20'de zaten sonra boşluğa giriyor. 45 dakika kadar boşlukta kalacak. 17:59'da da Yay burcuna geçecek. Plütonik de bir etki alıyoruz aynı zamanda. Yani kendimize inanmak, başkalarına güvenmek veya böyle daha çok kararlı olmak adına da gerçekten güzel bir bayramın cumasıyız. Her nerede olursanız olun. İster tatilde olun, ister evinizde olun. Kaynaştığımız günlerdeyiz aile içindeki veya işte aile gibi gördüğümüz insanlarla. Yine bugün de devam edecek. Evet sevgili dostlar, sonra ay Yay burcuna geçiyor işte ve bir daha açısı yok. Yani saat sadece 20'de bir 150'li var düğümlere, 20-21 arası. Bu da bizim için somutlaşması gereken konuları belki somutlaştırabilir. Onun dışında açısız ilerleyecek. Ne yapacağız? Daha büyük düşüneceğiz. Daha böyle enerjimizi daha geniş noktalara yayıyoruz. İster seyahat, ister gezi, araştırma, inançlar, dinlerle ilgili konular olacaktır. Bizim için daha büyük böyle bir nasıl diyelim, uzak hedeflerimize götürecek günler. Burada uluslararası konular da gündeme gelecek. Başka ülkeler şu anda mesela Fransa'yı gördünüz. Ciddi bir kaotik durum yaşıyor şu anda. Yine inançlar ve dinlerle ilgili konular bu hafta sonu boyunca hayatımızda olacak. Fakat dediğim gibi güzel de bir enerji yakalayacağız. Çünkü dediğim gibi ay Mars'a, özellikle cumartesi pazar Venüs'e çok güzel açılar yapacak. Zaten Şiron'un da hala etkileri devrede. Ay Venüs Şiron gerçekten çok büyük şifacıdır. Belki de şifalandınız. Öyle bir temiz enerji akışı var gökyüzünde. Şimdi bugünün 14:14, 15:27 güzel bir saati. Diğer saatimizde 21:55, 22:41 aralığında. İyi değerlendirirsek neden olmasın, çok güzel bir gün olacağını söyleyebilirim bu saat özellikle. Mesela nerede çalışır onu da söyleyeyim size. Aşkla çalışır, ilişkilerde çalışır, çocuklarda çalışır, banka, işte finans, ekonomi, o alanda çalışır. Bu arada banka, finans, ekonomi demişken gerçi bunu hep tekrarlıyorum. Temmuz ayı burç yorumlarınızı lütfen izleyin. Orada her burç için özellikle şu Venüs retrosundan bahsettim. Nasıl etki alacağınızı. Siz de doğum haritalarınıza bakarak daha net göreceksiniz. Bu 23 Temmuz'la 15 Eylül arası gerçekten çok önemli olacak hepimiz için. Kaotik durumlar da olacak hem dünyada, özellikle finansal konularda, işte yurt dışı ile ilgili konularda, biraz böyle hani ülkemiz adına söylersek dış yatırımcıların mesela ülkemize gelmesiyle ilgili o kaynakların, işte şu andaki mevcut politikanın işleyişiyle ilgili konularda çok önemli olacaktır. Panik yapmayın lütfen. Özellikle para piyasalarındaki, işte ticari konulardaki kararlar ve durumlar, özellikle 23'ünden önce lütfen tamamlayın. Böyle gidip işte bir şey satmak, bir şey almak gibi yine panik yapacak durumlara girmeyin. Özellikle bu retroda yapmayın. Bunu sık sık tekrar edeceğim. Ama tabii ilişkiler bakımından baktığımızda çok eski ilişki gündemimize gelecek sevgili dostlar. Evet, bu Oğlak Dolunay'ı da pazartesi, onun için de size çekeceğim yayın. Aslında Temmuz ayı burç yorumlarında Dolunay'dan burç burç bahsettim. Eğer izlerseniz nasıl etki alacağınızı da görebilirsiniz. İşte böyle günlerden geçiyoruz. İçinden geçtiğimiz anın, günün tadını, keyfini lütfen çıkarın. O bana yaramaz, bu bana yaramaz, ay bana gelmedi falan demeyin. Mutlaka gelir, siz sadece görün sevgili dostlarım. Evet, izlediğiniz için sağ olun, eksik olmayın.
Lütfen eğer abone değilseniz Deniz Altın Astroloji kanalına da abone olmanızı tavsiye ederiz. Evet, bugünlük de benden bu kadar. Tekrar görüşmek üzere bu akşam. Yarın çekeceğiz çünkü. Kendinize iyi bakın. Videoyu da paylaşmayı unutmayın lütfen. Hoşça kalın.